Merhabalar, ben Damla Akduman. Gorgeous örgü kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda beraberce bir elbise örüyoruz. Elbisenin yapımına geçmeden evvel hala kanalıma abone olmadan izleyen o kadar çok kişi var ki belki unutuyorsunuzdur. Bu videoda hatırlatmış olurum diye düşündüm ve hemen bu videonun altında abone ola tıklayarak ücretsiz bir şekilde kanalıma destek vermiş olacaksınız. Beğeni ve yorumlarınızın da bu arada çok kıymetli olduğunu hatırlatırım. Ayrıca hemen yorumun yanında bulunan hype tuşunu tuşlayarak videomu birçok videonun önüne çıkartıp hanımefendilere, örmek isteyen beyefendiler de olabilir, ulaşmamı sağlayacaksınız. Katıl butonuyla da tamamen gönüllü olarak arzu ederseniz bana destek olabilirsiniz. Buradan bütün katıl destekçilerime teşekkür ediyorum. Bu elbiseyi small beden için örüyorum. Yani küçük bedene çalışıyoruz. Ama içinde ya da videonun sonunda beden büyütme ile ilgili size bilgileri de bırakıyor olacağım. Yuvarlak kısımlarını 3 sıra halinde gorgeous motifi olarak hazırlıyorum. Kullandığım renklere gelecek olursam içinde Yarn Jeans Splash'ın hemen sayıyorum. 945, 960, 954, 958, 953, 961 ve 955'ini kullanıyorum. Sevgili eşim aynı zamanda videomu editleyen kişi. Belki de buralarda bir yere bu numaraları daha rahat görebilmeniz ve aynı renkleri çalışabilmeniz açısından bırakacaktır. Zemin rengi olarak ise Gazal Jeans'in 1152'sini kullanıyorum. Çok güzel uyum sağladı. Sahibesiyle birlikte çok sevdik. Şimdi bu elbise için gorgeous motifimizi ilk olarak 3 sıra halinde bu şekilde örüyoruz. Bakınız. 2.75 milim tığ kullanarak örüyorum. Motiflerimin çünkü birazcık daha her zamankine göre tok düşmesini istedim. Şu haliyle 8 dairemin çapı 8 santim. Bunu söylemek isterim. Daha sonra bunu kareye çevirdiğimde ki bu kareye çevirdikten sonra artık elbisenin birleşim noktasına geçeceğiz. Kareye çevrilmiş haliyle de 9,5-10 santim diyebilirim motiflerim için. Bu motif ölçüsü benim yapacağım bedene gayet uygun düştü. 72 tane motifi kullanıyor olacağım. Bu 72 tane motifin 9 tanesi boya, 8 tanesi de en için kullanılacak. 9 çarpı 8, 72 tane de yuvarlak örüp kareye çevirdiğim motifler lazım. Şimdi bunları ben birleştireyim. Birleştirirken de birlikte zaten yol alacağız. İlk 3 sırasını şöyle göstermem gerekirse ilk şurada minik bir paylaşım var aslında. İlk 3 sırasını sık iğne ile, 4. sırayı yarım trabzan ile, son 5 sırayı da ikili trabzan ile birleştirip aynı sırada da birbiriyle de birleşerek devam ediyor olacağım. Nasıl yapacağımızı zaten şimdi beraberce göreceğiz. Öyleyse bütün motifleri kareye çevirip birleşime geçelim. 8 çarpı 3 yani üstteki 3 sıra eni 8 olan motifi sık iğne ile birleştireceğimi söylemiştim. Şimdi burada önümde bulunan 24 tane motifi sık iğne ile birleştirmeye başlıyorum. İstedim ki beraberce başlayalım. Siz de görün nasıl ilerliyorum. İlk olarak şöyle yapacağım. Enlemesine birleştiriyor olacağım. İlk motifimi alacağım. Daha sonra yanındaki üst sırayı birleştireceğim. Alt sıraya geçeceğim. Şimdi hemen ilk motifimi alıyorum ve bir köşesinden örmeye başlayacağım sık iğnelerimi. İlmeğimi çıkardım. Bir motifimi aldım. İlk köşesinin içine 2 tane sık iğnemi ördüm. Daha sonra trabzanların tepesine sık iğnelerimi örmeye başlıyorum.
her bir trabzanımızın tepesine sık iğnemizi örüyoruz. Diğer köşeye kadar devam edelim. Köşeye kadar ilerledim. Bu arada bir önceki projeden hemen geldim. Elimde aynı anda bir iki proje örüyorum. 3 milim tığ elimdeydi. Unutmuşum. Onunla başlamışım. Söktüm. Yeniden başladım. Bunu 2.75 ile örüyorum çünkü. Köşeye geldiğimde de 2 tane sık iğnemi örüp 2 tane zincirimi çektikten sonra aynı boşluğun içine 2 tane daha sık iğnemi örüyorum. Daha sonra alttaki ikili trabzanlarımın üstüne birer tane sık iğne örmeye devam ediyorum. Diğer köşe boşluğuna kadar. Köşenin içine geldiğimde 2 tane sık iğnemi örüp 2 de zincir çekiyorum ve sıradaki motifi alıyorum. Yeni motifin hemen köşesinin içine batıp 2 tane sık iğnemi örüyorum. Daha sonra ilk trabzanın tepesine de bir tane sık iğne örüp tığdan çıkıyorum. Burada 1 2 3'ü sayıp buluyorum. İçine batıp buraya dönüyorum. Yeniden 3 tane sık iğne örüyorum. Daha sonra yeniden çıkıyorum. 1 2 3'ü sayıyorum. 3 tane sık iğne örüp karşı tarafta 1 2 3'ü sayıp bulup içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Buraya geldiğimde de 2 tane kalmış oluyor. İkisini örüyorum. 2 sayıyorum. Sonra köşenin içine 2 tane daha örüp burada köşede olduğumdan ötürü bir zincir çekiyorum ve burada 2 zincir çektiğim yere batıp ilmeğimi oradan çıkartıyorum. Bir zincir çekip köşeye geri geldim. Ve trabzanların tepesine sık iğne örmeye devam ediyorum. Bu şekilde birleştirdim alt kısmı. Burayı ve burayı örüp buraya geldiğimde bir üstteki motife geçeceğiz. Sonuna geldim. Yine 2 zincir çektim. Şimdi bunun üstüne bunu eklediğim gibi sıradaki motifi de bunun üstüne ekleyeceğim. 8 parçayı upuzun böyle öreceğim. Hemen geldim köşesine 2 tane sık iğne ördüm. Bir tane de ilk trabzanın tepesine sık iğnemi ördüm. Dönüyorum ve sayıyorum. Üçüncüyü bulup ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Aynı size göstermiş olduğum yöntemle bunu da bunun üstüne ekleyelim. Aynı şekilde devam ediyorum. Sonra bu birleşme bitince bu kenarı öreceğim. Bu kenarı öreceğim. Sıradaki motifi alacağım. 8 parçayı bu mantıkla birleştirelim. Göstermiş olduğum gibi 8 tane motifi uzun bir şekilde birleştirdim. Şimdi bunu dönüşünü birlikte yapacağız. Şuradaki kısımları nasıl geçtiğimi göstereceğim. Bunun için de şimdi burada birleştim, döndüm. Burayı da öreceğim. Buraya kadar ilerleyeceğim. Buradaki geçişi size göstermek istiyorum. Bu kısımda da geçişte şimdi buradaki köşenin içine yine gelip 2 tane sık iğnemizi örüyoruz. Daha sonra bir zincir çekip şu ikisinin birleştiği yerin ortasına batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Aynı ilmeği tığımdaki ilmekten de çıkarttıktan sonra bir zincir çekip yeniden buradaki köşenin içine 2 tane sık iğne örüyorum ve trabzanlarımın tepesine sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Bu şekilde bu sıranın sonuna kadar buraya kadar ilerleyeceğim.
Daha sonra bir üste çıkıp sıradaki motifleri eklemeye başlayacağız. Kenarını size göstermiş olduğum şekilde aşağı kadar döndüm. Şimdi üstüne motiflerimizi eklemeye başlıyoruz. Burada zaten buradakini ve buradakini eklemeyi gösterdiğimde siz bütününü örebileceksiniz rahatlıkla. Şimdi hemen buradakini örerken yeni motifimi alıyorum ve aynı şekilde yeni motifimin içine 2 tane sık iğne köşesine, bir tane sık iğne de ikili trabzanın tepesini örüp tığdan çıkıyorum. Üçüncünün tepesine batıp içinden çıkarttıktan sonra 3 tane sık iğnemi örüp burada sayıyorum. Yeniden batıyorum. 3 tane sık iğnemi örüyorum. Tığdan çıkıp burada sayıp üçüncüye batıyorum. Şuraya kadar aynen ilerleyelim. Buraya yaklaştığımda da 2 tane ikili trabzanın üstüne sık iğnemi örüp burada ikinciye batıyorum. Sonda aynı işlem hep. Daha sonra köşeye gelip 2 tane sık iğnemi örüyorum. Bir de zincir çekiyorum ve şu aradaki birleştikleri noktadaki kısma batıyorum. Oradan ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekiyorum ve bu kenarın sonuna kadar göstermiş olduğum şekilde sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Köşeye kadar ilerledim. Köşeye de geldim. 2 tane sık iğnemi örüp 2 de zincirimi çektim. Şimdi bakın şurayı da göstereyim nasıl ilerliyor birleşme noktalarımız. Hemen sıradaki motifimi alıyorum. Onu da buraya yerleştireceğim. Bunun için hep aynı başlıyoruz. Yeni motifin köşesinin içine 2 tane sık iğne, bir tane de köşeye, pardon, trabzanın üstüne yapıyorum. Tığdan çıkıp burada sayıyoruz. Üçüncüye batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Şimdi bu birleşecekleri noktaya kadar aynen devam edelim. Bu noktaya da geldiğimde köşenin içine hemen 2 tane sık iğnemizi örüyoruz. Bir zincir çekip şimdi burada üçünün birleştiği tam olarak şu orta noktaya batıp ilmeğimi çıkartacağım. Daha sonra bir zincir çekip yine köşenin içine 2 tane sık iğneyi önce örüyoruz. Sonra trabzanın tepesini örüp tığdan çıkıyorum. Bu defa artık bu kenarı birleştirdik. Bu kenarda sıra. Burada yine 1 2 3 sayıp üstüne batıyorum. İçinden ilmeğimi çıkartıp yeniden bu kenarın sonuna kadar da bakın 1 2 3 birleşiyorum. 1 2 3. Buraya kadar ilerleyeceğim. Sona geldiğimde 2 ile bitiyor biliyorsunuz. Kenarın köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüp bir zincir çekip buradaki birleştikleri yerin tam içine batıyorum. Arasından çıkartıp bir zincir çekiyorum ve bu kenarı da yine aynı mantıkla örüyorum. Böylece aslında 4 tane motifin nasıl birleştiğini de şöyle göstereyim. Anlamış olduk. Ve bundan sonra artık şöyle ilerliyoruz üste kadar. Motifleri sıradaki işte 2 tanesini ekledik, 6 tanesini daha. Burada döndüğüm gibi diğerinde de dönüp 3. sırayı da ekleyeceğiz. Daha sonra yan döndürüp yandan da birleştireceğiz. Şimdi 24 tane motifi birbirine ekleyip döndürüp birleştirdiğimizi nasıl yapacağımızı görelim. 24 tane motifi ekledikten sonra şimdi bu uzun kenarı göstermiş olduğum gibi sık iğnelerle geçeceğim. Bu kenarı örerken de bu tarafla birleşip elbisenin üst gövdesini aslında oluşturmuş olacağız. Şimdi ben bu kenarı sık iğnelerle geçmeye başlıyorum. Kenarın sonuna kadar geldim. Şimdi karşı tarafın kenarıyla da birleşmeye başlayacağım. Böylelikle dediğim gibi üst bedeni de aslında oluşturmuş olacağım. Sık iğne ile ördüğüm kısım bitiyor. Daha sonra yarım trabzanla birleştireceğim kısma geçeceğiz. Burada bir zincir çektim, tığdan çıktım. Hemen karşısındaki ilmeğin içinden çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum ve 2 tane
sık iğnemi köşeye örüp sonra da ikili trabzanın tepesini örüp aynı mantıkla birleştirmeye devam ediyorum. Tam olarak şuradaki birleştirmeyi yaparken de şimdi köşenin içine 2 tane yarım sık iğnemi örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Buradaki boşluğun içinden ilmeği bir de tığımdaki ilmekten çıkarttıktan sonra tığımdan çıkıyorum. Şu karşıda iki motifin ortasına batıp birleştiği yerin ortasına şöyle ilmeği içinden çıkartıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Tekrardan aynı mantıkla birleştirmeye devam ediyorum yanı. Daha sonra diğer yarım trabzanla öreceğim. 8'li motifi alacağız. Şurada göstermiştim ya. İlk 3 şöyle göstereyim. İlk 3 motifi sık iğne ile demiştim. Sonra bir tane 4. sıra yarım trabzan. Sonra 6, 7, 8, 9. sırada ikili trabzanla birleşecek. Burada sona yaklaşırken artık burayı tamamlamış olacağım. 2 taneyi ördüm. Buradan hemen ikinciyi bulup battım. Yeniden köşenin içine geldim. 2 tanemi ördüm. Bir zincir çektim. Burada köşe boşluğunun içine batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk örmüş olduğum sık iğnenin içinden kaydırarak geçirip sıkıştırdıktan sonra da kesiyorum. Şimdi burası benim üst bedenim. Hemen bir alt sırasına geçip burada daha doğrusu bele doğru olan kısmı alacağım. Bu motifleri de burada sık iğne ile yaptığım her şeyi yarım trabzanla yapacağım. Mantık aynı. Şimdi ufak bir göstermek istiyorum. Zaten dediğim gibi mantık birebir aynı. Başlıyorum hemen bir tane motifimin kenarından sık iğne yerine yarım trabzan örmeye. İlmeğimi çıkarttıktan sonra tığın üstüne de ipimi alıyorum ve köşenin içine 2 tane yarım trabzanımı örüyorum. İlk trabzanın tepesine de yarım trabzan. Bakın aynı mantık. Köşeye kadar ilerleyelim. Yarım trabzan dediğimiz nedir? Hani çakma sık iğne aynı zamanda. Tığın üstüne ip alıyoruz. Batıyoruz ve hepsini bir topluyoruz. Bu kadar. Köşeye geldiğimde yine sık iğne yerine yarım trabzanlarımı örüp 2 de zincir çekiyorum. Bunu sadece 8 motife uygulayacağız. Bu bizim belden az önce bele doğru dedim ama belden aslında basenlere doğru olan kısım. 3. motifimiz buradaki alttaki belimize geliyor. Köşede aynı arada 2 zincirle yaptım. Şimdi bunun kenarın sonuna kadar ilerliyorum. Köşeye gelip 2 tane yarım trabzanımı ördükten sonra 2 de zincir çekip sıradaki motifi alıyorum. Yine aynen onun köşesinin içine 2 tane yarım trabzanımı örüyorum. Sonra bir tane de trabzanın tepesine örüyorum. Tığdan çıkıp 1, 2, 3.'yü buluyorum. Arasından çıkartıyorum. Sık iğnelerin yerine aynen yarım trabzanımı uyguluyorum. Başka hiçbir farklılık yok. O zaman 8 tane motifimizi de bu mantıkla birleştirelim ve diğer beden parçasına birleşelim. Sekiz tane yarım trabzanlı olan motifi de birleştirdikten sonra hemen yukarıdan aşağı doğru belin alt kısmına da burayı yerleştiriyor olacağız. Bunun için de yine buraya kadar geldim yarım trabzanlarla bir zincir çektim. Hemen buradaki köşeden bakın şu ikisinin birleştiği noktadan batıp
ilmeğimi çıkartıyorum. Bu 8 tane motifi alt kısmına birleştirmeye başlıyorum. Köşeye 2 tane ördüm. İlk trabzanın üstüne de bir tane ördükten sonra 1 2 3'ü sayıp göstermiş olduğum yöntemle birleştirmeye devam ediyorum. Şuradaki birleştirme kısmını geçerken ise yine aynı sık iğnedeki gibi yapıyorum. 2 tane yarım trabzanımı ördüm. Bir zincir çektim, ortaya battım, ilmeğimi çıkarttım, tığdan çıktım. Hemen karşıda ikisinin birleştiği noktadan da ilmeğimi geçireceğim. Daha sonra bir zincir çekeceğim. Hemen köşeye gelip önce 2 tane, sonra trabzanın üstüne bir tane, sonra karşıdan yine sayarak birleştirmeye devam ediyorum. İşte bu 8 tane motifi de bu kısma böyle yerleştirelim. Daha sonra da diğer alt kısmına geçelim. Üst kenarlarını son kısmına yaklaştım artık. Buradaki geçişi de birlikte yapalım istedim sizle. Şimdi köşenin içindeyim. Köşenin içine 2 tane yarım trabzanımı örüp bir zincir çekiyorum. Şuradan ortak noktaya batıp yanı da öreceğim. Yanı da öreceğim. Şuradayız yani, bakın. Şöyle tam tur geldim. Arkadan da ördüm. Şimdi bu yanı da ördümü artık alttaki 40 tane motifi birlikte tek bir parça halinde örüp buraya ekleyeceğim. Burada bir zincir çektim. Şimdi yanına birleştirip burayı birleştirip geliyorum. Alta ekledik. Şöyle bakın. Şimdi sırada aşağı doğru 8 çarpı 5 40 tane motife ekleyeceğim. Bu defa motiflerimi yarım trabzan yerine ikili trabzanlarla birleştireceğim. Sık iğne, yarım trabzan, ikili trabzan, 5 sıra halindeki 40 motifi. Yapacağım tek şey burada yarım trabzanda, üstte sık iğnede kullandığım yerlerde ikili trabzan kullanmak olacak. Hemen birlikte başlayalım. Mantık aynı, hiçbir farkı yok. Tığın üstüne ipimi aldım. Köşesine batıp hemen ikili trabzanlarımı örüyorum. Bir tane de 2 taneyi ördüm. Şimdi birer tane de ikili trabzanlarımın üstünü örmeye başlıyorum. Köşeye kadar devam. Köşeye geldiğimde 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, yeniden 2 tane ikili trabzan aynı boşluğun içine örüyorum. Trabzanların tepesine bu kenarın sonuna kadar örmeye devam ediyorum ikili trabzanlarımı. Köşeye de geldim. 2 tane ikili trabzan, 2 zinciri ördüm. Şimdi sıradaki motifi alıyorum. Dediğim gibi bakın aynı işlemi uyguluyorum. Köşeye geldim. Köşenin içine yeni motifte 2 tane ikili trabzan, 1 tane ikili trabzan. Buradaki trabzanın tepesine tığdan çıktım. İçinden çıkarttım ve trabzanlarımın tepesine yeniden ikili trabzanlarımı örmeye başlıyorum. 3 tane olduğunda hemen buradan yine sayıyorum ve üçüncüye batıp birleşiyorum. İşte bu mantıkla 40 tane motifi de birleştirelim ve yerine yerleştirelim bedene. Buranın nasıl ilerlediğini merak edenler, sık iğneli kısımda detaylı anlattım. Sık iğne ördüğüm her yerde burada ikili trabzan örüyorum. 8 çarpı 5 40 tane motifimi bu şekilde bakın birleştirdim. Şimdi bunu
şu beden üst kısmı üçünü ayrı, altını ayrı örüp birleştirmiştik. Bunun alt kısmına birleştirmeye başlayacağım. 3 sıra sık iğne, yarım trabzan ve burada da biliyorsunuz ikili trabzanlar kullanmıştık ama birleştirirken de örerken de mantığım hep aynı, sadece kullandığım teknik değişiyor. Sık iğne, yarım trabzan, tam ikili trabzan gibi. Şimdi buraya geldim, bir zincirimi çektim, hemen birleşmeye başlayalım. Bunun için üst bedenin şu köşesinin tam orta yerine batıyorum, ilmeğimi içinden geçiriyorum. Bir zincir çekip hemen şurada köşe boşluğunun içine önce 2 tane ikili trabzan, sonra ilk trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan örüp karşıyla sayıyorum. Üçüncüyü bulup 1 2 trabzanın üstünden gelen üçüncü, tekrardan burada 3 tane ikili trabzan, tığdan çıkıyorum, tekrar 3'ü sayıyorum, 1 2 3'e batıyorum, ortadaki şu birleşme noktalarına kadar aynen devam edelim. Aynı mantıkla birleştirerek ilerledim. Şimdi buradaki geçişe geldiğimde köşenin içine yine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekip buradaki ikisinin ortadaki noktasından ilmeğimi çıkartıp tığımdaki ilmekten de geçirdikten sonra tığdan çıkıyorum. İki motifin birleştiği yerin tam ortasından ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekip yeniden karşılıklı birleşmeye devam edeceğim. 8 tane motifi bu eteğin ucundaki 8, bunun 8'i bunun 8'i ile birazdan şuradan itibaren dönerek birleşmeye başlayacağız. Daha sonra da yan tarafta yırtmaç kısmını oluşturalım. Burada en son motife geldim. Şimdi burada yine sayıyorum. 1 2'yi bulup batıp ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Köşeye geldiğimde burada yan tarafa dönüyor olduğumuz yerdeyim şimdi. Çünkü tam olarak şöyle göstereyim size. Tam olarak bedene oturttuk 8 tane motifi. Yandan aşağıdan burada yırtmaç oluşturacağım yerdeyim. Bu yırtmaç uzunluğunu siz dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Nasıl kullanmak istiyorsanız. Benim ördüğüm hanımefendi biraz derin bir yırtmaç istedi. Onun için ben muhtemelen şöyle ölçeceğim yeniden ama 2-4 motiflik bir yırtmaç açmayı, yani sadece bir tanesini birleştirip gerisini ayrı örerek orayı açacağım. Şimdi şu köşe geçişini nasıl yaptığımı göstereyim hemen. Köşenin içine geliyorum. 2 tane ikili trabzanımı örüp bir zincir çekiyorum. Arasının şu hepsinin birleştiği kısımda orta noktaya batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çektikten sonra karşılıklı birleştirmeye başlıyorum. 1 2 3 3 saydım. 1 2 3 2 3 1 2 3 birleşmeye devam edelim. Nerede ben yırtmaç ayrımı yapacağımı söyleyeyim size. Tam da düşündüğüm gibi tek motiflik bir kapatma yeterli oluyor. Bunun için de şimdi son bu köşeyi de birleştirip aşağı ayrı örmeye başlayacağım. Şurayı da birlikte geçelim istedim. Geldim köşeye 2 tane ördüm.
Bir zincir çekip buradaki boşluğun içinden ilmeğimi çıkarttım. Karşıyla bu noktada son kez birleşiyorum. Şuraya batıp ilmeğimi de çıkarttıktan sonra bir zincir çekip artık burayı aşağıya başladığım noktaya kadar normal örmeye devam edeceğim birleşmeden. Dümdüz örerken şuradaki kısımda aklınız takılmasın diye hemen nasıl geçtiğimi göstereyim. Buradaki köşeye geldim. Hemen 2 tane ikili trabzanımı örüp bir zincir çekiyorum. Şu araya batıp ilmek çıkartıp tığdan da geçirdikten sonra ilmekten yeniden bir zincir çekip köşeye 2 tane ikili trabzan örüp devam ediyorum. Bu şekilde. Elbisemin motiflerini tamamlamış oldum. Bakın yırtmacı da şu şekilde 4 motifte açarak bıraktım. Şimdi şu yaka bölümünü toplamamız gerekiyor. Bunu da bir ölçüyle ya da üstünüze deneyerek, yapacağınız kişinin üstüne deneyerek burayı toplayabilirsiniz. Burası normalde çünkü epeyce açık kalacak. Şimdi ben nasıl bir toparlama yapıyorum onu göstermek istiyorum size. İlk olarak bu toparlamamı yarım trabzanlar ile yapacağım. Daha sonra tekrardan üstüne bir sıra örüp askılarına geçeceğiz birlikte. Şöyle kol evine doğru, kol altına doğru yaklaşayım. Oradan başlayayım. Çünkü asıl hani en geniş toplamayı orada yapacağım. Şimdi başladığım noktada hemen herhangi bir şöyle noktaya batalım. Şu üçlü grubun ilk tepesiyle başlayayım. Yarım trabzanlarımı sık iğnelerin üstünü örüyorum. Burada bu kısma geldiğimde ise bakın şu köşelere yapmış olduğum sık iğnelere şimdi ilk önce bir kere burada batıyorum. Daha sonra yanındakine bir kere batıyorum. Şöyle üstüne alıp yine batıyorum. Ama hiç çıkmıyorum. Hep tığda topluyorum. Daha sonra buradaki köşenin içindeki sık iğneye gelip yine çıkıyorum. Yine üstüne alıp yine köşedeki sık iğnenin diğerine gelip hepsini bir topluyorum. Arasından çıkarttıktan sonra yeniden üstüne ip alarak yarım trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Burada böyle bir toplama yaptım. Şimdi ilk sırada bir toplama yaparak ilerleyeceğiz. Daha sonra buradan sonra deneyerek üstünüze yeterli olmuş mu yoksa biraz daha ihtiyaç var mı ya bakabiliriz tabii ki. Köşeye kadar, şuraya kadar ilerleyeyim hızlıca. Oradaki toplamayı da göstereyim. Kol altındakini gösterdim. Sonra başladığımız noktaya kadar örelim. Şimdi buraya geldim. Burada biraz evvel kol altında ikisini ve burada da ikisini kesmiştik. Şimdi sadece birer tane. Bir buna batıyorum. Sonra bir buna batıyorum. Bir ikili kesme yapıyorum. Normal ortalarda. Kol altında daha geniş bir alanı kestim. Aynen bu şekilde de devam ediyorum. Başladığım noktaya kadar. Üstü örmeye devam ediyorum. İlk sırayı tamamladım. Şimdi size söylemek istediğim bir şey var. Üstümüze giydiğimizde zaten başta da görmüştünüz. Bu motifler artık kol altında kalıyor. 3 motif önde, 3 motif arkada, 2 motif de kol altına gelecek şekilde kalıyor. Ve yırtmacımız tam da olması gerektiği yerde çok daha düzgün duruyor. Bunu da belirtmek isterim size. Ve böylelikle önümüz arkamız da belli oluyor. Yani yırtmacın olduğu yer bizim ön tarafımız, öne geldiği yer. Yürüme açısından da kolaylık sağlayacak. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi ben ilk sıradaki toplamayı yaptıktan sonra ikinci sıraya geçtiğimde bir toplama daha yapmak istiyorum. Çünkü bir tık daha hala açık.
hanımefendi de zayıf olduğu için toplayarak ilerlemem gerekiyor. Siz dediğim gibi belki bu sırada tamamlamış olabilirsiniz toparlamayı. Toparlamadınızsa yine benim gibi devam edebilirsiniz. Şimdi hemen son kısmına geçeyim, ilerleyeyim. Bir üstte de birlikte çıkalım. İlk ördüğüm yarım trabzanın tepesine batıyorum. Kaydırarak üstüne geliyorum. Ve hemen tığımın üstüne ip alıp bulunduğum noktanın içine batıyorum ve bir yarım trabzan daha örüyorum. Şimdi yarım trabzanlar örerken burada bakın kesme yaptığım noktalarda zaten kendini belli ediyor olacak. Buraya geldiğimde bir buna batıp bir buna batıp yine bir toplama yapacağım. Şimdi normal ilerliyorum bakın. Zaten o kendini dediğim gibi gösterecek bize. İlerleyelim. Kesme yaptığım yerdeyim yine bakın. Şimdi burada hemen bir öndekinden bir de yanındakinden alıp yine burada bir tane kesme yapıyorum. İşte bu şekilde de başladığım noktaya kadar örmeye devam edelim. Bu kısmını biliyorsunuz ikinci sırasında da bir minik toparlama yaptıktan sonra şimdi burada askılar için ayarlama yaptım. Askılarımın boyu şöyle göstereyim size hemen. Bakın şu dibinden ördüm. Kaç sıra ördüğümü de söyleyeceğim. Önce kaç santim olduğunu söylemek istiyorum size. 33-34 santim diyebilirim. 33-34 santim. Kaç sırada ben bunu ördüm? 24 sırada, 24 trabzan sırasında 33-34 santim buldu. Aralarda da sık iğne var. Onları anlatacağım. Şu kısmı 15 santim olarak belirledim bakın. Şu boyundaki boşluk kısmını 15 santimden sonra tuttuğum yerden kendime yerini belirledim, sabitledim. Ölçü olarak karşılıklı aynı yeri işaretledim. Burada ilmeklerin, sayıların yardımı oldu bana yeri belirlememde. 9 trabzan çalışabileceğim kadar alan hazırladım. 9 trabzan, 9 sık iğne, 9 trabzan, 9 sık iğne mantığıyla da 24 sırada da askımı tamamladım. Şimdi bunu diğer tarafa yaparken nasıl ilerlediğimizi de size göstereceğim. Bunun için karşılıklı aynı denk gelecek şekilde ayarladım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trabzan çalışabileceğim alan orada. Önüme koyarken de unutmayın şu 3 motif önümde kaldı. Birer motifleri kol altına yerleştirdim. Bu da önemli bir detay. Birazdan size ölçü de vereceğim ama şöyle önüme yatırdığımda şu tam olarak göğüs bölgesine gelen yerin kaç santim olduğunu söylemek istiyorum. 41 santim önüme yatırdığımda. Aşağı doğru tabi trabzan ve sık iğnelerle oynayarak birazcık sayılarımızı da genişletmiştik. Öyleyse hemen buraya başlayalım askımızı örmeye. Trabzan, bir sıra trabzan örerek başlıyoruz. Tersten sık iğne örüyoruz. Nasıl ördüğümü de göstereyim size. Şimdi yer belirleyicilerimi taktığım noktadan başlıyorum. İlk trabzanımı ördüm. Şunu saklayayım. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şöyle döndürüyorum. Bakın döndürdüm. Şöyle örüyordum ya. Pardon, şöyle döndürüyorum. Ve hemen dibine batıp bir sık iğne örüyorum. Sonra ördüğüm her bir trabzanın tepesine de bir sık iğne örmeye devam ediyorum. Her arkadan örüşüm sık iğne ile. Bu şekilde. Sayıları karıştırmamamız lazım ki düzgün ilerleyelim. Bakın 2, 4, 6, 8 sonuncuyu örüyorum. Sonuncu sık iğnem. Daha sonra tekrar döndürüyorum. Bakın döndürdüm. İlk trabzanımı şu şekilde örüyorum.
altında hemen üstünde olduğum sık iğnenin içine batıp bir ilmek çıkartıyorum. İkisini örüp sık iğne gibi sık iğnenin diğer tarafta kalan kısmına batıp bir tane daha örüyorum. İlk trabzanımı hep bu şekilde çalışıyorum. Diğerleri hep trabzan üstüne. Bir ikili trabzan. İlerleme mantığımız hep aynı. Şöyle tersten. Şimdi ikinciyi örmüş olduk. Bunun gibi 24.'ye geldiğimde arkayla birleşeceğiz. 23 sıra örüp 24.'yü birlikte örelim. Şimdi burayı da birlikte yine yapalım. Bakın. Hemen döndürdüm. Dibime batıp bir sık iğne. Burası sık iğne sıramız. Daha sonra yine döndürüyorum. Şu trabzanı bir kez daha örelim istedim. Battım. İlmeğimi çıkarttım. Bir sık iğne ördüm. Sık iğnenin şu dışta kalan kısmına batıp çıkartıp yeniden örüyorum. Hep bu şekilde. 24. sırada buluşalım. ...23 sıra trabzanımı ördüm. Son sık iğne sıramı ördüm. Şimdi döndürdüm. Burada hemen göstermiş olduğum şekilde trabzanımı örüyorum. İlk bacağıma. Sonra tığdan çıkıp burada ilk belirlediğim ilmek belirleyiciyi taktığım yerden tığımı çıkartıp ilmeğimi de içinden geçirdikten sonra sıradaki trabzanımı örüyorum. Yine tığdan çıkıyorum. Karşılıklı tam denk gelen noktadan belirlediğim yerden 9 tane trabzanımı örüp birleştiriyorum arka tarafla. Diğer ilmek belirleyicinin olduğu noktaya kadar örüyorum. Son trabzanımı da son sık iğnemin içine örüp burada son noktadan da ilmek belirleyiciyi taktım, batıp ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Şöyle bir kilitledikten sonra da kesiyorum. İç kısmı alıp bu ipi şimdi bakın sağlamlaştırmak adına şöyle iç kısma çekiyorum ve burada herhangi bir ilmeğin içinden şöyle batıp çıkartıp bir kere daha kilitliyorum. Sonrasında da iç ilmeklerden gizleyerek ipi yürütüp yok ediyorum. Elbisemizde de finale geldik. 36'dan 38 bedene, eğer göğüs bölgesi çok geniş değilse kalça bölgesi de 40 bedene kadar uyumlu bir elbise örmüş olduk. Beden büyütmek tahmin edebileceğiniz gibi oldukça kolay. Motifleri bir sıra fazla örerek bayağı bir bedeni büyütmüş olabiliriz. İşte sık yarım trabzanlarla da motifimizin ebatını büyütebiliriz. Eğer çok daha büyük bedense tabii ki normal trabzanlarla büyütebiliriz. Motif sayısı da arttırabiliriz. Birçok şekilde bedenini büyütebiliriz. Şimdi yukarının ölçüsünü size 41 olarak vermiştim. Basene doğru geldiğimdeki hani yaptığımız büyütmelerle olan şuradaki hemen ölçüyü de vermek istiyorum size. Orada 41 olan ölçümüz, buraya geldiğimde artık şöyle de göstereyim sizlere de. Buraya geldiğimizde artık 46-47 santime eriyor. Hani aşağı doğru indikçe genişlemeyi yaptırdık. 4-5 santim fark ettirebiliyoruz bu trabzan sık iğne değişikliği yaparak. Burada etek ucuna ve etrafına herhangi bir geçiş yapmadım ama isterseniz sık iğnelerle geçip bitirebilirsiniz. Boyu uzunluğu gayet isteyen kişiye göre olduğu için çok da fazla bir
bir şey eklememi istemedi. Bu şekilde içine sindiğini, sevdiğini söyledi ve böylece kaldı elbisem. Toplamda 520 gram ip gidiyor. İç renklerin her birinden bir tane açmam yeterli oldu. Zemin rengimize de 250 grama yakın, yani 5 paket açtım. Ama 5.'nin çoğu arttı, onu söyleyebilirim size. Umarım anlaşılır ve sizler için güzel bir video olmuştur. Sevdiğinizde her zaman olduğu gibi bir kalbinizi rica edeceğim sizden. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.